Bu Xiaomi telefonlardan uzak durun. Çünkü bu cihazlar... Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Geçtiğimiz sene başlattığım ve çoğu kişinin yapmaya cesaret edemeyeceği alınmayacak telefonlar serisinde yeniden beraberiz ve bu serinin laptop ve diğer markalar için de gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serinin devamı size bağlı. Ayrıca telefon alacak arkadaşınız varsa bu videoyu göndermeyi unutmayın. Çünkü gerçekten çok önemli noktalardan bahsedeceğim. Baştan da belirteyim. Xiaomi'yi kötülemek veya diğer markalardan bir sponsorluk alıp alttan böyle bir video yapmıyoruz. Yani hiçbir şekilde ücretli bir işbirliği yok. Zaten beni tanıyanlar biliyor ama kanalı yeni keşfedenler için belirtmem gerekiyor. Tamamen deneyim ve kullanıcı odaklı düşündüğümde çok satan ancak önermediğim cihazlardan bahsedeceğim. Xiaomi özellikle 2 yıl öncesine kadar her segmentte fiyat performansta zirvedeydi. Amiral gemisinde Xiaomi Mi serisi, orta segmentte Redmi ve Poco modelleri oldukça rekabetçiyken artık işler değişti. Giriş segmentte maalesef çok satan ama önermediğim ilk telefon Redmi 13C'yi görüyoruz. Açıkçası tasarım olarak uygun fiyatlı bir cihaza göre hiç fena değil ama Xiaomi bu telefonda sadece tasarıma odaklanmış. 6.7 inç IPS, HD Plus ve 90 Hz'lik bir tazelemeyi görüyoruz. 600 nit gibi düşük bir parlaklık ve düşük bir çözünürlükle birlikte geliyor. DCI-P3 renk uzayı veya yüksek kontrast oranı gibi en azından bu çözünürlüğü kurtarabilecek farklı detayları da göremiyoruz. Donanım kısmında fiyatına oranla çok zayıf bir işlemciyi Helio G85'i görüyoruz. Tek artısı 8 GB RAM ama işlemci hem verimsiz hem de performansta alt seviye olduğu için oyunlarda da en düşük ayarlar en fazla 30 FPS bandında oynatabiliyor ve ara ara FPS düşüşlerini de görebiliyoruz. Kamera kısmında da bu cihazdan çok bir şey beklemeyin. Arka tarafta üçlü bir kamera var ancak aslında tek bir kamera var da diyebiliriz. Çünkü yardımcı kameralar çok zayıf ve neredeyse hiçbir işe yaramıyor. Ana kameramız 50 megapiksel ve f1.8 diyaframa sahip. Herhangi bir OIS veya EIS desteği yok. 2 megapiksel makro çekim ve 3. kamera 0.8 megapiksellik artık telefonların yapay zeka ile yaptığı derinlik algılama kamerası. Fotoğraf çekim kalitesinde giriş segment cihaz olduğunu rahatlıkla hissettiriyor. Düşük ışıkta ve detaylara indiğimizde çok bir şey beklemeyin. Ön tarafta da 8 megapiksellik Full HD 30 FPS çekebilen bir kameramız var. Video konusunda da titreşimleri engelleme, stabilizasyon başarısı neredeyse sıfır. Hem video hem de fotoğraflarda beğendiğim bir cihaz değil. Bu fiyatlarda Redmi 12 ve Galaxy M15 gibi cihazlar çok daha mantıklı. Yazılımda da Android 13 ve MIUI 14'te çıktı ve en fazla 2 yıllık bir güncelleme alacak. Zaten bu fiyat bandındaki en önemli kısım ekran, donanım ve kamera. Bu 3 noktada da Redmi 13C en zayıf cihaz diyebilirim. Tek artısı kutu içeriğinden çıkan adaptör ve kılıfı diyebilirim. İkinci sırada Xiaomi'nin en popüler, en çok satan serisi Redmi Note serisinin Note 13 modelini görüyoruz. Açıkçası bu fiyatlarda da en iyi ekranlardan biri kesinlikle Note 13'te. Fakat donanım kısmında Note 13'e hiç yakışmayacak bir işlemciyi yani Snapdragon 685'i görüyoruz. 6 nanometrelik bu işlemcimiz Antutu'da 300.000 bandında alırken performans testlerinde segmentinin ciddi anlamda gerisinde. 6 GB RAM, 128 GB depolamayı da Note 13'te görebiliyoruz. Oyun performansı da yerlerde diyebilirim. PUBG'de en düşük ayarlarda en fazla 30 FPS'lik bir deneyim sunuyor. Yaklaşık yarım saat PUBG oynadığımızda ara ara FPS düşüşlerini görebiliyoruz ama genel olarak 30 FPS'e tutunmaya çalışıyor. Kamera kısmında da ana kamerada 108 megapiksel ve f1.75 diyaframı görebiliyoruz. Ana kamerada OIS desteği yok ve OIS'in olmaması çok büyük bir eksi. 8 megapiksellik ultra geniş ve 2 megapiksel makro kameramız var. Ultra geniş açıdan da çok bir şey beklemeyin. Makro kamerada açıkçası sadece bulunsun diye koyulmuş. Ön tarafta da 16 megapiksellik Full HD 30 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da yalnızca Full HD videolar çekebiliyoruz ve titreşimleri engelleme, stabilizasyon noktasında da net şekilde başarısız. Açıkçası genel kamera performansıyla Note 13 beni hiçbir şekilde tatmin etmedi ve fiyatını da hak eden bir kamerası yok. Galaxy A34, A25 gibi cihazlar kamerada Note 13'ten çok daha başarılı. Tasarımı ve kutu içeriğini
serinin dolu dolu gelmesi Note 13'ün artılarından. Fakat işlemci ve kamera Note 13'ü bence kesinlikle alınmaz yapıyor. 3. sırada fiyat performans olarak Note 13 serisinden de kötü olan Poco M6 Pro'yu görüyoruz. Note 13 Pro ile ekran, donanım ve performans olarak aynı olsa da kamera ve malzeme kalitesinde daha da zayıf bir cihaz. Videolarda 4K çekim yapamamamız ve OIS'in sadece 30 FPS'te çalışması en önemli eksilerden. M6 Pro dışında yine çok satan ama yerini Note 13 Pro'ya bırakan Note 12 Pro'nun 4G versiyonu da hiçbir şekilde alınmaz. Çünkü Note 10 Pro ile birebir aynı ve bir yıl ekstra güncelleme dışında hiçbir farkı yok. 4. sırada sadece fiyat olarak değil, listenin en önemlilerinden genel deneyimiyle hem de popülerlik anlamında şu anda en çok satan Pro takısını hak etmeyen Note 13 Pro'yu görüyoruz. Ekran, batarya, tasarım ve kameranın fotoğraf kısmında iyi bir cihaz. Fakat donanım, güncelleme desteği, 5G'nin olmaması ve video performansıyla kesinlikle sınıfta kalıyor. 2 gün önce incelediğim 8000 bandında giriş segment Galaxy M15'in işlemcisiyle performans olarak neredeyse hiçbir fark yok. 3 yıl önce çıkan Note 10 Pro bile Note 13 Pro ile aynı performansa sahip. Yani bir ilerlemeden ziyade gerileme var diyebilirim. 6. sırada Note 13 Pro'nun 5G'si var. Açıkçası 4G versiyonu oranla çok daha farklı bir cihaz. Çünkü hem donanım hem de kamerasıyla üzen bir telefon değil. Note 13 Pro'nun 5G'si 4G'den deneyim olarak da çok daha memnun edecek bir cihaz. Fakat burada da fiyat faktörü önümüze çıkıyor. Evet, dengeli bir cihaz ancak açıkçası 20.000 TL'yi hak edecek bir telefon değil. Bu fiyatlarda Xiaomi 12T, S23 FE, 13 Pro 5G'den çok mantıklı. Çünkü 7S Gen 2 orta sınıf, kamerada Samsung'un ISOCELL HP3 sensörü, videoda 4K 60 FPS'in olmaması genel anlamda tam bir orta sınıf cihaz ama fiyatı üst segmente yakın ve alınmayacak son Xiaomi'de Note 13 Pro Plus. Pro 5G'ye oranla tasarım ve performans daha iyi seviyede olsa da kameralar Pro 5G ile birebir aynı. Yani ne Dimensity 7200 ne de 200 megapiksellik HP3 sensörü bu fiyat bandının işlemcisi ve kamerası değil. Yani bu bütçeye çıkmışken halen orta sınıf bir cihaz almak hiç mantıklı değil. Note 13 Pro 5G veya Note 13 Pro Plus almayı düşünüyorsanız yalnızca yurt dışı bakın derim. Çünkü 20.000'in üstünde bu fiyatlar bu telefonlara gerçekten verilmez. Ve en önemli kısım, son bir değerlendirme yaparsam burada alınmayacak telefonlardan bahsettim. Fakat Ozan bunların yerine ne alalım derseniz Redmi 13C yerine kanalda da incelemesi olan Redmi 12 hem performans hem ekran kalitesi hem de kamerada çok daha üstün ve Redmi 13C ile de aynı fiyatta. Redmi Note 13 yerine Galaxy A25, Note 12 Pro ve Note 13 Pro'nun 4G'si yerine de hem Note 12 Pro 5G hem de Galaxy A34 çok daha mantıklı. 13 Pro 5G yerine de Poco X6 Pro ve Xiaomi 12T. Note 13 Pro Plus yerine de Xiaomi 13T hem çok daha premium, özellikle kamera ve malzeme yapısı noktasında da Note 13 Pro Plus'tan çok daha başarılı ve güncelleme desteği de 4 yıl. Açıkçası burada anlattığım Note 13 Pro 5G ve Note 13 Pro Plus dışındaki telefonlar sadece kendi fiyat bandında değil, Xiaomi'nin kendi içinde önceki modellerden de geride olan cihazlar. Bu cihazları alarak paranızı hiçbir şekilde çöpe atmayın ve gayet faydalı bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Sizce bu serinin devamı laptoplar ve diğer markalar için de gelsin mi? Serinin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve telefon alacak olan bir tanıdığınız varsa bence bu videoyu gönderin derim. Ve sizce Xiaomi tarafında alınmayacak telefonlar neler? Yorumlarda bekliyorum. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.